Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen çıtır çıtır el açması börek tarifimle geldim. Bu tarifle herkes çıtır çıtır börek hazırlayabilir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. 1 çay kaşığı kadar maya ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 2 bardak kadar ılık su ekliyorum. Yanıma da 1 bardak kadar ılık su aldım. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde kullanın. Sürekli olarak aynı unu kullandığım için aşağı yukarı ne kadar su aldığını biliyorum. Hamur yoğurma aşamasından çok fazla kesmeden hamuru yoğuruyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına. Kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra çok az un serperek hamuru masaya aldım. 2,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Dediğim gibi unun markasına göre farklılık gösterebilir. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Masaya da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar un serptim. 5-6 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Yarım saat kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra ilk etapta ikiye, daha sonra da göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 10 adet beze elde ettim. İsterseniz daha küçük porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama ben pişirdikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. O şekilde servis ediyorum. Büyük parçalardan küçük parçalara ek yaparak bezelerimi hazırlıyorum. Hepsinin eşit olmasına dikkat ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra 1 su bardağı kadar yağı borcamın içerisine döktüm. Hamurları tek tek pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hatta biraz daha küçük açtım.
Hamurlarımı açtım. Hepsini tek tek yağ buluyorum. Daha ayrıntılı bir şekilde görmeniz için borcamı kameranın açısına getirdim. Bu şekilde güzelce yağlıyorum. Daha sonra yaklaşık 1 saatte bu şekilde dinlendiriyorum. Üzerini streçle kapatıyorum. 1 saat kadar dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde böreğimi açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı çok güzel oldu. Fazla yağ bu şekilde masaya döktüm. Elimle masayı güzelce yağlıyorum. Masanın her zaman yağlı olmasına dikkat edin. Aynı zamanda hamurun da kurumamasına dikkat edin. Güzel bir şekilde açılması için. Yavaş yavaş kenarlardan büyütüyorum. Orta kısmı zaten kendiliğinden inceliyor. Yavaş yavaş çevire çevire büyütüyorum. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Börek katlanan bir börek olduğu için arada kayboluyor. Kenar kısımlarından dikkatli bir şekilde tutarak bu şekilde katladım. İsterseniz uçta kalın olan kısımlarını kesebilirsiniz veya bu şekilde içerisine saklayabilirsiniz. Maya olduğu için içerisinde katılaşmıyor. O da yumuşak oluyor yani. Katladıktan sonra iç harcı olarak ben yağlı köy peyniri kullandım. İyice bir çatal yardımı ile ezdim. O şekilde kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyle bu böreği hazırlayabilirsiniz. Kıymalı patatesli olarak da yapabilirsiniz. Ispanaklı pırasalı olarak da yapabilirsiniz. Peyniri sade tercih ettim. Yine maydanoz kullanabilirsiniz. Katlıyorum. Uç kısımlarından da bu şekilde katladıktan sonra sardım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İlk defa deneyenler için bir tane daha gösteriyorum. Hamuru elimle bu şekilde biraz büyüttüm. Yavaş yavaş kenarlarından çekiştirerek büyütüyorum. Kullandığım un da çok kaliteli bir un değil. Herkesin ulaşabileceği bir un. Yeter ki doğru bir şekilde yoğurup doğru bir şekilde dinlendirin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Böreklerimi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Şöyle bir düzelttikten sonra üzerine sıvı yağ sürüyorum. Üzerine kesinlikle yumurta sarısı sürmedim. Sadece sıvı yağ kullanıyorum. Fırça yardımıyla yavaş yavaş sürdükten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişiriyorum. Böreğim fırından çıktı. Çıtır çıtır bir börek oldu.
Saatler sonrasında bile bu şekilde çıtır çıtırdı. Misafirlerim için hazırladım. Herkes çok beğendi. Tarifi güvenle deneyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.